Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşelere bol bol çiçek açtırmanın püf noktalarından ve menekşelerinizin uzun süre çiçek açmasını destekleyecek bir sıvı bitki besini hazırlayacağız. Gördüğünüz üzere menekşelerim şu anda bol tomurcuklu. Özellikle menekşeler bu şekilde tomurcukluyken menekşelerin tomurcukları kuruyup dökülebiliyor. Bu en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Bugün sizlere menekşelerinizin tomurcuklarının kurumadan çiçek açabilmesi için nasıl bir bitki besini vermemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Hemen tarifine geçelim. Bu tarifimiz için muz kabuğu kullanacağız. Muz kabuğu içerisinde bol miktarda potasyum, magnezyum, kalsiyum, B, C ve K vitaminleri var. Bu vitaminler özellikle çiçeklerinizin bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Sizlere tavsiyem muz kabuklarını kesinlikle çöpe atmayın. Muz kabuklarını evdeki bütün çiçekleriniz için ya da eğer bahçeniz varsa bahçenizdeki sebze ve meyveleriniz için muz kabuklarını kullanabilirsiniz. Özellikle uzun süredir eğer menekşeleriniz evdeki çiçeklerine çiçek açmıyorsa mutlaka sizlere tavsiyem muz kabuğu kullanın. Hemen sizlere birinci tarifimize geçelim. Muz kabuklarını bu şekilde küçük parçalara ayırıyoruz. Küçük parçalar halinde doğradığımız muz kabuklarımızı boş bir şişenin içerisine koyuyorum. Bu şişeyi yaklaşık olarak 1 litre kadar. İçerisine istediğiniz kadar muz kabuğu koyabilirsiniz. Bakın ben yarı yarıya koymuş olacağım ve üzerine alabildiği kadar su dolduracağım. Yeterince su koyduktan sonra kapağını kapatıp muz kabuğu suyunu özellikle bir gece bekleteceğim. Bir geceden fazla bekletmenizi tavsiye etmem. En ideali bir gecedir. Böylelikle sinek ve böceklenmenin de önüne geçmiş oluruz. Bütün sıvı bitki besinlerini bir geceden fazla bekletmemenizi tavsiye ederim. Özellikle havalar ısındığı için sıvı bitki besinlerini hem az olarak hem de hızlı bir şekilde tüketmek gerekiyor. Hemen muz kabuğunu değerlendirebileceğiniz ikinci tarifimi de göstermek istiyorum. Evet, şimdi ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarifimiz beklemek istemeyenler için daha pratik bir tarif. Burada yapmanız gereken küçük küçük doğradığınız muz kabuklarını kaynar suyun içine atmak ve bu kaynar suda 10 dakika kaynatmamız gerekiyor. 10 dakika kaynattıktan sonra muz kabuklarının içerisindeki bütün vitaminler suya geçmiş olacaktır. Bakın 10 dakika kaynıyor ve kaynadıktan sonra bu karışımı iyice soğuyuncaya kadar bekletmek gerekiyor. Karışım soğuduktan sonra bütün evdeki çiçeklerinize, menekşelerinize ve diğer çiçeklerinize bu karışımı kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bir gece beklettiğim muz kabuğu suyunu süzüp menekşelerime vereceğim. Hemen sizlere bunu da göstermek istiyorum. Hemen süzüyorum. Muz kabuklarını süzdükten sonra kabuklarını da bahçedeki çiçeklerinizin diplerine koyabilirsiniz. Evet, şimdi suyumuzu alalım. Menekşelerim, bakın gördüğünüz üzere canlı menekşeler. Bu menekşelerim tomurcukları daha yeni yeni çıktılar. İlk aşamalarını da paylaşacaktım. Menekşelere vitamin vermeden önceki bakın ilk halleri gördüğünüz üzere daha az çiçekli ve tomurcukları var. Genel olarak eğer menekşenin sulamasına dikkat etmezseniz tomurcukları maalesef kuruyup dökülüyor. Bakın burada da gördüğünüz üzere bol tomurcukları var. Fakat menekşelerin toprağının mutlaka nemli olması gerekiyor. Belirli aralıklarla toprağı çok kurumadan sulama yapın. Eğer yeterince sulama yaparsanız menekşelerinizin tomurcukları kurumayacaktır ve daha çok tomurcuklar çiçeğe dönecektir. Hemen hazırlamış olduğum sıvı bitki besinini de vereceğim. Özellikle muz kabuğu suyu menekşeleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa mutlaka 15 günde bir vermenizi tavsiye ederim. Her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar sıvı bitki besini yeterlidir. Menekşeleri sularken özellikle gövde kısmına su girmemesine dikkat edin. Çünkü menekşelerde gövde çürümesi sebebiyle çok sık rastladığımız menekşelerde çürüme olayıyla karşılaşıyoruz. Bu da yapraklarda çürüme, çiçeklerde çürüme ve benzeri problemlere sebep olabiliyor. Yine menekşelerinizi sularken bakın özellikle kenar kısmından vermeye çalışın ve bakın toprağı bu şekilde kalıp şeklinde olmadan sulayın.
Çok fazla toprağını kurutursanız maalesef çiçekleri kısa süre sonra dökülecektir. Tomurcukları da aynı şekilde. Menekşeler aşırı suyu sevmese de toprağının hep nemli olması gerekiyor. Ya da bakın bu şekilde de sulama yapabilirsiniz. Saksının içerisine su koyup içine oturtabilirsiniz. Fakat bu yöntem ile toprağın iyice suyu çektiğinden ve nemli olduğundan emin olmanız gerekiyor. Sulama yaptıktan sonra pencereyi yukarıdan açıp özellikle havalandırmayı da unutmayın. Konum olarak menekşeler her zaman pencere kenarına yakın, bol aydınlık yerleri severler. Her çiçekte olduğu gibi menekşede de eğer konumlandıracaksanız mutlaka bol ışık alan bir yere koyun. Geçici süreliğine çok yakıcı olmayan sabah ya da ikindi güneşini alan bir pencere kenarı da olabilir. Eğer bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz bakın menekşeleriniz bu şekilde aylarca çiçekli kalabilir ve bol bol çoğalıp büyüyebilir. Menekşe çiçekleri özellikle solmaya başladıktan hemen sonra sizlere tavsiyem solan çiçekleri mutlaka kopartın. Bekletmenize gerek yok. Çünkü bekledikçe çiçek çıkarma süresi de uzayacaktır. Ve özellikle en yaşlı yaprakları da arada keserek menekşenizi gençleştirebilirsiniz. Çok fazla yapraktan ziyade çok fazla çiçek açabilmesi için mutlaka yaprakları da zaman zaman en alttan ve en yaşlı yaprakları budayarak bu işlemi yapıp menekşelerinizi bol bol büyütebilirsiniz. Gördüğünüz üzere menekşelerim bol çiçekliler. Menekşelerimin ilk hallerinde sizlerle zaten paylaşmıştım. Muz kabuğu suyu gibi vitaminler menekşelerin bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Özellikle çiçeklerin daha büyük açmasına da yardımcı oluyor. Bakın bu da son halleri. Gördüğünüz üzere gayet güzel bol bol çiçek açıyor ve yaklaşık olarak 2 aydır bu şekilde çiçekliler. Menekşelerin uzun süreli çiçekli kalabilmesi için mutlaka muz kabuğu suyunu sizlere tavsiye ederim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza dönmeye çalışıyorum. Eğer bu anlattığım yöntemleri uyguluyor ve sonuçlar alıyorsanız yorumlar kısmına lütfen sonuçlarını paylaşmaya çalışın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.